Kıymetli tarih severler, sanat severler, Ahlat'tayız. Yani bu kadar şans olur. Biz Ahlat'a grubumuzla gezmeye geldik ve birkaç yıldır Ahlat mezarlıklarını, özellikle Büyük Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın kazısını yürüten kazı başkanımız Mehmet Hocam'la karşılaştık. Ben kendisinden izin istedim. Hocam çok bilgili. Bu mezar taşları bizim çok kafamızı karıştırıyor. Şaşırıyoruz. Ben kendisine soracağım çok şey var. Ve hocam bize eşlik ediyor şu an bu Büyük Selçuklu Mezarlığı'nda. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi görmek bizi mutlu etti. Sağ olun. Mehmet Kulaz hocam. Yanında çok kıymetli tarihi ve sanat tarihi uzmanlarımız da var. Hocam şimdi Ahlat'ta bu şekilde 9 tane mezarlık var değil mi? 7 tane hocam. Aslında hazireleri falan da sayarsanız rakam biraz yükselir. Bu en büyüğü değil mi? Bu Şu an en büyüğü. gezdiğimiz. Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı 210 dönüm. Yani 210 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Aslında mezarlık biraz daha geniş. Batıya doğru mezarlığın bir kısmı çevre duvarı dışında bırakılmış. O nedenle yaklaşık benim tahminim 300 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Yani dünyanın bu anlamda en büyük Müslüman Türk mezarlığı denilebilir. Türkistan mezarlığı denilebilir. Evet. Peki bu mezarlıkta biz ne görmeliyiz? Bu mezarlıkta neye dikkat etmeliyiz geldiğimizde? Yani her şeyden önce burası bir İslam mezarlığı. 12. yüzyılın başından bizim şu ana kadar tespitlerimize göre 16. yüzyılın ortalarına kadar birçok kültüre ait mezar taşları var. Yani 12. yüzyıldan 16'ya kadar buraya defin olmuş mu hocam? Evet. 16. yüzyılın hatta ortalarına kadar. Hangi devletler define olmuş insanları yatıyor en burada erken hocam? örnekler Ağlat Şahlar. Yani Selçuklulara bağlı burada yaklaşık 100 yıl hakimiyet kuran ve burayı da başkent yapan Ağlat Şahlar dönemine ait mezar taşlarımız en erken örnekler. Sonrasında Eyyubileri var. Eyyubilerin mezar taşları var. Harzemşahlar çok az. İlhanlı, Akkoyunlu, Karakoyunlu ve kısmen de Osmanlı birkaç tane örnekte Hocam, Osmanlı dönemine ait. Bayağı büyük bir medeniyetler geçidi var bu mezarlıkta. Aynen öyle hocam. Yani Ağlat mezarlıklar kenti olarak belki tanımlansa yeridir. Çünkü Ağlat'ın neresine bakarsanız bakın mezar görürsünüz. Ama bizim burada sadece Şahideli, Sandukalı mezarlar yok. Bir de Orta Asya'daki kurganların İslamileşmiş şekli olarak tanımladığımız yeraltı oda mezarları da var ki bunlara akıt adını veriyoruz. Bunların dışında geçen seneki kazılarımızdan bir de kule tipi mezar yapıları ortaya çıktı. Onlar da ilginç örnekler. Ve burada yaklaşık 9300 tane mezar var. Bunların 1800'ü nitelikli. Hocam bugün Ahlat'ın nüfusu 40 bin zaten. Yani Ahlat'ın nüfusunun 1/4 insan burada yatıyor yani şu an. Ama şimdi Orhan Kılıç'ın verdiği bilgiler var. Eski kaynaklara dayanarak. Şimdi 13. yüzyılda Erzurum'un verdiği vergi 22 binken dinar, Ağlat'ın 55 bin dinar. Yani Erzurum'un yaklaşık 2,5 katı vergi verebilen bir yer. O nedenle de nüfusu 300 bin kadar deniyor. Bazıları abartı olarak görse de ben bu rakamın gerçek olduğunu düşünüyorum. Hocam Kubbetül Mezar İslam demişler yapılarına yani. bakarak. Bütün dünyaya nam salmış medeniyetiyle, sanatıyla. Ama maalesef değerini bilmemişiz. Belki Evet. biraz hor kullanmışız. Hakikaten hocam. Ahlat'ın yeniden keşfedilmeye ihtiyacı var. Ben de sizi gördüğüm onun için çok sevindim. Şimdi hocam insanların akılları gözlerinde. Şimdi bir Türk tarifi var. Orta Asya'dan Anadolu'ya böyle yarı göçebe geldiler. Yarı cahil geldiler. Yarı şamanist geldiler. Kurut kavut yediler. At sırtında kültürsüzdüler. Dini bile tam bilmiyorlardı gibi böyle anlatımlar var. Şimdi bu anlatımlara bakıyorum. Bir de ayağının tozuyla Anadolu'ya gelen bu insanların gelir gelmez yaptığı bu taşları görüyorum. Bunlar zıt.
Birbirine uymuyor yani. Yani anlatılanlar doğru değil çünkü. Evet. Sanat Yani, tarihinden yola çıkarak biz doğrusunu öğrenmek istiyoruz. şimdi 12. yüzyılla beraber yani Malazgirt sonrası göçler yoğunlaşıyor. Ve burası bir üs. Tabiri caizse dağılım, toplanma ve sonrasında da dağılma. Yani Bizans toprakları fethedildikçe buradaki insanlar oralar sevk ediliyor. Burası zaten Malazgirt Savaşı'nda da bir üs olarak görevi yapıyor. Ama Ahlat gelen göçlerin böyle hemen gittiği bir yer de değil. Burası belki İpek yolunun güzergah noktasında bulunması hasebiyle toprakları da verimli bir cazibe merkezi o dönemde. Bu 1350'lere kadar devam ediyor. Burada sanat gelişiyor ki bütün çevre illeri etkileyen bir durumda Ahlat. Ahlatlı sanatkarlar Anadolu'yu imar eden sanatkarlar konumunda. O nedenle bu söylenenler çok da doğru değil. Yani burası bir okul oluyor. Okul oluyor. Sanatçısı, alimi yetişiyor. Buradan taşıp dünyaya yayılıyor. Aynen Anadolu'nun her tarafına yayılıyor. Peki hocam, bu anıtsal taşlara baktığımız zaman biz ne görmeliyiz? Mesela bu taşlar bize ne anlatıyor? Şekilleri, üslupları, yazıları itibarıyla. Şimdi hocam bunlar baş şahidesi. Ayak şahideleri de var, kırılmış. Kompozisyon olarak sanatkar imzası burada yer alıyor. Etrafı süslemeli ayet ve hadisler. Konuya ahiretle ilgili motifler, mihrap veya kandil en çok gördüğümüz motifler. Ama bitkisel ve geometrik süsleme açısından baktığımızda Selçuklu Yusuf'un tam olarak hakim olduğunu söylemek mümkün. Özellikle iç içe geçen Selçuklu yıldızları falan çok yoğun. Bir de bizim Türk sanatında gördüğümüz bitkisel süslemelerde yani kıvrık dal, Rumi ve palmetlerde en çok gördüğümüz süsleme unsurlarından bir tanesi. Bu dış yüz yani şurada sanatkar kitabesi orada da var. Abdullah hocam. Şu alınlıklar hep sanatkar kitabeleri mi? Ameli Asil bin Üveys diye geçiyor. Asil bin Üveys burada 13 ve 14. yüzyılda etkili olmuş bir ailenin sanatkar ferdi. İkisine de aynı kişi mi geçiyor? Evet, ikisi Asil de bin aynı. Kendisini Amelü'yü biliyorsunuz. Amelü ameleden yapan demek. Yani yapan, usta. aynen yapan demek. Kendisi, kardeşi, babası, dedesi bunlar nesil boyu sanatkar ve eserleri burada var yan yana. Allah. Hemen şuradaki de babasının yaptığı eser mesela. Babasının adı yazıyor orada. Evet. İslam'ı bilmeyenlere bir şey Lütfen hocam. örnekle cevap vereceğim hocam. Şimdi şahide, kişisel bilgiler yer alıyor burada. Ayetler şahideye işleniyor. Sandukaya hadis işleniyor. Yani sanduka alçakta olduğu için ayet işlemiyor. Ayete saygıdan dolayı onu yükseğe işliyor. Ha, ayetin yazılacağı yer hep yukarıya yapılıyor. Yukarı. Şahide. Şahide. Sanduka aşağıda olduğu için ona ayet işlemiyor. Hiçbirisinde yok bu yani. ayete saygıdan dolayı. Allah Allah. İlginç bir tespitimiz o. Hiçbirinde böyle bir şey. Mesela buradaki sandukalarda böyle kemerler görüyoruz. Üzerleri düğümlü kemerler, içleri Rumi. Mesela bu bir tarz mı? O dönemin bir modası mı bu yani? Çok yaygın. Evet. Yani bu 12. yüzyılın başından 16. yüzyılın ortalarına kadar o süsleme biçimleri değişebiliyor. Dönem dönem. Ama bu kültürlere göre bir değişim değil. Bu Ahlat'taki ekollerin kendi içinde yaşadığı değişim. Ve bu ekol, Ahlat üslubu Van Gölü çevresindeki bütün mezarlıklarda etkili. Hocam birkaç taş daha gösterseniz bize. Mesela şunda kandil var, bunda ejderha var gibi. Ejder burada var mı? Var mı? Şu güneşin vurduğu taraftaysa çok iyi olur. Ters tarafta mı? Doğu tarafında hocam. Heh. Hemen. Vay evet. Hemen alalım kamerayı. Tek problem ters açıda. Güneş inşallah şey çıkar. Şunu çekebiliriz. Yani bizim Uzak Doğu'nun Hocam en büyük şimdi- etkilerinden bir tanesi. Hocam iki tane ejderha başı görüyoruz değil mi? Çift başlı ejder. Çift başlı. Ortada bir dolanmış galiba gövde birbirine. Evet.
bir mezar taşına bu niye işlenir? Nereden gelmektedir bu? Yani gelenek? bu Uzak Doğu geleneği, Orta Asya geleneği ve burada da var. Ben yanlış hatırlamıyorsam Bilge Kağan veya Tonyokuk anıtında da benzer motif var. Motif var. Oradan da buraya geliyor. Bunun bir Halep Kalesi'nin kapısında var. Kanuni'nin kılıcının kabzasında var. O ejderha evet. Simurg mücadeleleri. Gücün simgesi Aynı herhalde. şey. Ha burada da var ejderha. O burada da. Burada da çok yaklaşık 50 tane örnekte ejderha motifi var. Erk bu, güç. Yani onun dışında Orta Asya'da İslam öncesi kültürlerde biraz da ahiret inancıyla bağlantısı var. Balansı var. Evet, Kandiller var mı hocam? çok. Ayet değil mi hocam bunlar? Hadis. Hadis yazıyor tamam. Ayetleri yukarı işte. Hadisler aşağı. Genellikle Hocam, ölümle şu ilgili kandil hadis ve olabilir mi? ayetler. Bunlar da o zaman. Şurada bir tane kandil var sanki, evet. Hocam güzel bir örnek. Güzel bir örnek bulalım. Bulacağız şimdi. Şu bölgede yok. Sanki Seyitler bölümünde kandilinde çok. Hocam mesela bakın burada bu mesela hayat ağacı mıdır? Hayat ağacı hocam. Bu hayat ağacı değil mi bu şekilde? Yukarı doğru. Hayat ağacı hem İslam öncesi hem İslami dönemde ölümle ilgili, ahiret inancı ile ilgili bir motif. Bu çok sık olmasa da mezar taşlarını gördüğümüz önemli motiflerden bir tanesi. Şamanizmde de Var. benzer bir şey var. Da şamanlar o hayat ağacının dallarına basarak göğe yükselirler. Tanrılardan bilgileri alırlar veya bazı şeyler alırlar. Onları Hocam bu insanlara anlattığınızı iletirler. bana ilk kez rahmetli Hakkı Acun Hoca anlatmıştı. He. Kayseri'den onu aramıştım. Ben onun doktor öğrencisiyim. Döner kümbetin önündeydim. İyi bak dedi, orada bir hayat ağacı göreceksin dedi. Dallarında böyle minik minik bir şeyler var. Aynen bu kurduğunuz cümleleri o zaman kurmuştu bana. Ya Allah rahmet eylesin. Biz Evet. o hocalarımızın kitaplarını, makalelerini okuyarak öğrendik. Evet, işte. estağfurullah. İşte hocam yani gerçekten muhteşem eser. Peki hocam bunun hattıyla alakalı bir şey diyor musunuz? Mesela hangi hattı kullanmışlar Kur'an hattı olarak? Abdullah hocam onu söyleyecek. Evet Abdullah Bey. Kur'an hattı olarak sizi buraya alabilir miyiz hocam? Hocam Kur'an hattı olarak yani burada hangi hat kullanılmış daha çok mezar taşlarında? Kur'an hattı olarak ilk eserlerimizde Kufi ve Çiçekli Kufi örneklerini görüyoruz. Onlar sadece sandukalı mezar taşlarımız. Şahideli mezar taşlarına geçildiğinde ise bir süre Kufi ve Sülüs beraber kullanıldığı halde bir süre sonra 13. yüzyılın ikinci yarısıyla beraber sadece Sülüs kullanılmakta. Sülüs ve Celisülüs kalın hali. Ondan sonra ta ki mezar taşı geleneği bitene kadar Sülüs burada yaygın olarak kullanılan hat olmuştur. Hocam çok sanatlı ya, şuna bakın. Müthiş. Taş olmaktan çıkmış kumaşa dönmüş Ya yani. ama mezar şimdi taşı değil bu. erken sadece çatma sandukalı mezarlar da çok muhteşem hocam. Yani o çiçekli kufi yazıları şimdi göreceğiz. Çok sevinirim. Buyurun. Onlar da muhteşem örnekler. Öyle yabana atılacak şeyler değil. Aa burada da var, evet. Ejderha örneği burada da var. Genelde mihraplı taşların bir kısmı mihraplı gördüğüm kadarıyla. Şey, Burada tespit ettiğimiz bir şey de Kadılar bölümü. 26 tane isim aynı aileden. Hocam neden kadılar diyoruz buraya? Kadılar çünkü şurada gördüğümüz kısım 4 tane veya 5 tane baş kadının olduğu yer. Yazıyor üzerlerinde. Tabii. ünvanlarıyla Kadıyıl beraber. Kuddat diye geçiyor burada. Bunların 5 tanesi Kadıyıl Kuddat. O zaman Biri de burası ailesi, bir çocukları. meslek haziresi. Tabii. Hani Karacaahmet'teki hattatlar sofası gibi. Evet. Kadılar sofası burası. Şimdi bir de mezarlığın Seyitler az bölümü önce vardı. Orada Seyit kelimesi geçmiyor ama Şeyh kelimesi çoğunda geçiyor. Yani buradakiler işte bizim dedemiz falan filan sahipleniyorlar. Birkaç aile var ve sık sık ziyarete de geliyorlar. O şey tabirinden dolayı Seyitler bölümü olarak geçiyor. Evet. Yani bu halkın verdiği isim. Kadılar bölümü işte
Seyitler bölümü. Seyitler bölümü tabirleri. Halkın verdiği isimler. Halkın verdiği isimler. Biz de bunu devam ettiriyoruz. Bozmak istemiyoruz. Çünkü Peki bu mezar taşlarında dikkat ediyorum. Evet. Şurada bir mukarnaslı bir alınlık var. Evet. Böyle yukarı doğru kalkık. Evet. Mesela bu bölgenin taşlarında var, o Gevaş, Halime Hatun Haziresi dahil. Ama sonra başka yerlerde yok. Bunun anlamı nedir? Bu alınlık kısmı, bu neden yapılmış, bir bilgimiz var mı? Dönemin modası mı yani o? dönemin üslubu diyelim. Çünkü zaten 1200'lerden sonra ortaya çıkıyor bunlar. Hatta 1240'lar. Evet, ilk dönem şahideli mezarlar düz yapılmıştır. Zaten şuradan baktığımızda da yan yana gömülerde belli oluyor. Bunlar 13. yüzyılın mezarları. 14. yüzyıla doğru ise mukarnaslı mezar tipleri ortaya çıkıyor. Evet. Ve tipolojik olarak bu şahidelerin kendi arasındaki bir gelişimini gösteriyor. Mukarnaslı şahidelerimiz günümüze daha yakın, daha erken tarihli şahidelerdir. Çünkü ben bakıyorum erken Osmanlı, Fatih Sultan Mehmet öncesi kuruluş devri taşlarında o mihraplar var, Rumi alınlıklar var. Aynen. Yani sanki o ahlatın devamı gibi böyle ama Evet. biraz daha Evet. uzantısı gibi gözüküyor. Aslında biraz da yani bu mukarnas Selçuklu'nun üslubu sanatında var. O biraz da gücü simgeliyor. Yani Selçuklu'nun damgası gibi. Mezar taşlarına da yansıyor zaten. Evet, mukarnası koymuşlar. Evet. Tamam Bir hocam. şey söyleyeceğim. Bu mezarların kimisi daha uzun. Evet. Birbirinden boyları farklı. O bir şey anlatıyor mu? Ya aslında hep Kim parayı çok diyoruz. verirse onunki daha uzun oluyor dermişim ama. Tamamen statüyle ilgili. Burada size dediğim gibi 26 tane isim aynı aileden ve bunun 22'sinin mezarı tespit edildi. Aynı babadan gelen bir kısmı kadılar. Az önce gördüğümüz aşağısındaki kısım ise emirler. Demirler. Aynı babadan gelen iki aile. Biri kadı olarak burada hüküm sürmüş. Diğeri ise emir olarak. Sandıka büyüklüklerine de manevi makamları yansır ya, boyu uzun olduğundan değildir aslında. Yok değil, hiç alakası yok. Evet. Ama bazen statü de Tabii. geçersiz olabiliyor. Yani vatandaş işte emirdir, babasının mezarını çok daha ihtişamlı yapabiliyor. Belki babası kadı falan da değildir. Evet. Yola çıkalım dedik. Mesela bunlarda hem lahit var hem şahide var. İşte aslında mezarın ilk nüvesi olarak Burası mı? tahmin ettiğimiz alan burası. Çekirdek kısım burası. Çekirdek kısım burası. He. Lahitler görüyoruz. İşte bunlar demiştim ya, çatma sandukalar var. Sonra o çatma sandukaların üzerine prizmatik kapaklar yerleştiriliyor. Akıtmanın bir sonraki versiyonu. Evet, yani 1150'lerden sonra bunlar var. Bunlardan önce göreceğiz belki sadece çatma sandukalar var. Konya Taş Eserler Müzesi'nde de görüyoruz, o Musalla mezarlığında çatma sanduka sadece üste konulmuş, başka bir şeysi yok. Evet. Ya hocam şimdi inanç değişiyor. İnanç değişince biz bazı şeyleri bırakmıyoruz, devam ettiriyoruz ama biraz değiştiriyoruz. Evet. Türklerde mezar geleneği İslam öncesinde de çok yoğun var, değil mi? Var. Mesela Araplarda yok. Araplarda yok. Kesinlikle mezar en güzel mezar, en kolay kaybolan mezar, en çabuk kaybolan mezar. Araplarda Mantıkları bu. mezar mimari de yok. Yok. İşte hocam şimdi sadece çatma sanduka. Of. Bunlar çok muhteşem. Harika bir şey bunlar. Şimdi bizim öncelikli müdahale alanlarımızdan bir tanesi burası hocam. Hocam bunlar, ya bu kadar kıymetli taşın bir arada bu kadar çok sayıda olması hayranlık verici. Buralar çok kötü durumdaydı ve bayağı düzeldi hocam. Hocam ben buranın tekrar 20 sene önceki ikinci- halini de biliyorum. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Hocam burada bir kümbet mi varmış? Bir sekizgen bir yapı. Türbe. Türbe mi varmış? Ha. Türbe, cenazelik kriptası yok, cenazelik kısmı yok. Bunlar da tarih vermiyor ama akraba. Orijinal Aynen yerleri zaten. buralar. Orijinal yerleri kümbetin burası. içi. Hocam nasıl bir Kümbetin sanat? içi ama büyük oranda yıkık kümbet. Bunun kızısını Beyhan hocam yapmıştı, Kara Mağaralı. Allah Evet. rahmet etsin. Şimdi de bu durumda. Ama gerçekten burası mezar taşları çok farklı bir dünya. Yani bazen insanlar buraya öylesine bakıyor ama
Burası şehitler diyarı. Neden şehitler diyarı? Anadolu'nun Ee, kapısı olduğu için mi? Anadolu'nun kapısı bir yani 641'de de İyaz bin Ghanem'in orduları buraya geliyor. İçin beraberinde birçok sahabe var. Ahlat Kalesi'nde bir savaş yapılıyor. 100'e yakın şehit veriliyor. O nedenle burası çok önemli bir coğrafya. Çok önemli bir kent. Bu mezarların içerisinde Malazgirt Savaşı'nda, Bizans'a karşı savaşta burası da önemli bir rol üstleniyor. Burada da çok şehit olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle Hepsini savaş meydanına bırakmıyorlar. Bir kısmını Hayır, taşıdılar tabii ki. muhtemelen. Bir de yani Alparslan'ın karargahı bu taraf. Yani belki Ahlat merkez olmayabilir, hemen yanı olabilir ama Hocam Malazgirt'ten evvel son cuma namazını burada kılıp atının kuyruğunu burada bağladı diyorlar. yani bazı kaynaklarda öyle geçiyor. Hatta Ulu Cami'de Evet. askerlere hitap ediyor ve sonra sefere çıkıyor ama sefere çıkmadan da Diyojen'in Ahlat üzerine gönderdiği birlikler var. Ve o birlikler Afşin, yanlış hatırlamıyorsam komutasındaki Afşin, evet. birlikler tarafından imha ediliyor vesaire. Bir kırılma noktası aynı zamanda. Hocam Ulu Cami bu arada ayağa kaldırılacak mı? Öyle bir plan var mı? Ulu Cami çok kötü durumda hocam. Evet. Temel seviyesinde duruyor. Temel seviyesinde duruyor. Çok yani 2-3 metre belki hafriyat var. Evet. İnşallah bir gün kaldırılır. İnşallah. Çünkü biz çok en önemsiyoruz. temennimiz. Malazgirt'in dediğiniz gibi. Bakın siz konuşmanızda 2-3 defa söylediniz. Malazgirt'in karargahı burası yani. Evet. Ya hocam ben kurul üyesiyim aynı zamanda. Van Koruma Kurulu'ndayım. Geçenlerde işte dediler bir yerinde inceleme yapacağız. Buradan Ahlat'ın Emir Bayındır'ın yukarısından Malazgirt'e yol yapılacak. Yerinde inceleme yaptık. Sağlı sollu 2-3 kilometre yürüdük arkadaşlarla. Her tarafta mezar var. Akıt var, normal mezar var. Burası alelade bir yer değil. Değil hocam ya. Her yerden Çin fırını çıkıyor, hamam çıkıyor. Çok geniş bir coğrafya ve nereye müdahale edeceğinizi Bilemiyorsunuz. Bilemiyorsunuz. Onun için yani öncelikle nereye müdahale edilecekse Evet. oraya müdahale etmeye çalışıyoruz. Hocam Şu- bu arada kandiller gözükmeye başladı. Evet, Ben evet. şurada gördüm bir tane. Var. Şurada var. Ondan Kandil sonra. 250-300 mezar taşında var yaklaşık. Şöyle yürüyelim hocam. Akıt'a da Ha. bakacağız. Akıta da bakalım hocam ya. Hocam çok muhteşem şeyler var. Sandukalar da var. Hocam siz nereye diyorsunuz ben oraya doğru yürürüm. Buyurun o zaman hocam. Yazılar çok sanatlı. Çiçekli küfiler. Orta Asya'dan geldiklerinde bir şey bilmiyorlardı diyorlar ya hocam. Evet. Öyle diyorlar. Bazıları. İşte şu muhteşem sandukayla biz cevap verelim. Evet. Şununla cevap verelim Of. hocam. Evet. Bunun mesela tarihi kaçtır ortalama hocam? Yani 1170-80 gibi düşünüyorum. Düşünün Aras Malazgirt, Şahlar dönemi. Malazgirt Meydan Muharebesi'nden ortalama 70-80 yıl sonrasına ait lahitli bir sanduka Malazgirt'ten 70-80 sene sonra. Yani şuradaki sanat, şuradaki medeniyet o kadar ortada ki aynesi iştir, kişinin lafa bakılmaz. İş burada ortada. Onun için sanat tarihini çok seviyorum. Hiçbir zaman yalan söylemiyor. Direkt ne varsa olduğu gibi koyuyor ortaya. Evet hocam, yani bu insanlara verilecek en güzel cevap bence. Peki bu muhteşem medeniyetin bu kadar hızlı tükenmesi, bu Harzemşahların, bu yürüyenler ne kaplumbağalar. Allah'ım diyorum onlar ne ölür bir şeyler yürüyor. Hem de bir sürü iri. Kaplumbağalarla çok barışık yaşıyoruz hocam. Yeraltı oda mezarlarından Akıtlar. çok var hocam. Yaklaşık mesela çukurların hepsi akıt. Öyle mi? Yeraltı, tabii Ben de ki. az önce diyecektim ya bu çukurlar nedir diye böyle. Biraz daha iyi şekilde akıt. Tek gözlü çoğunluk.
Ama bunun gibi böyle üç gözlü olanlar da var. Normalde o gördüğümüz çukur kazılsa içinden Böyle. böyle odalar mı çıkıyor? Tabii. Bayağı bir güzel taş örgü. Aynen öyle hocam. Kesme taş örgülü, zemini yine kesme taş. Allah Allah. Evet, Üzerinde bu akıtların bir yapı yok mu? Her şey toprağın altında mı? Her şey toprağın altında. Bizim Orta Asya'daki kurganlar Kurgan gibi hocam. Bir farkı yok. nasılsa bu da öyle bir sağlam örnek var. İleride belki Yani mesela şu an gidince siz göreceğiz. bunu gördünüz, bu üstü Tonoz örtü tonoz örtüsü. ama yer seviyesinde. Yer seviyesi. Yani dışarıdan baktığınızda küçük bir tepecik gibi. Kurganlarda da aynı durum var. Evet. Ama kurganlarda malzeme biraz farklı. Burada coğrafyanın sunduğu imkanlar farklı olduğu için malzeme farklı. Peki kazdığınızda böyle içindeki cenazesiyle çıkanlar oldu mu hocam? Hocam Hani merakım şundan. Mezar hediyesi var mı? Atıyla gömülen var mı? Hani Orta Asya kurganlarında millet elbisesiyle falan gömülüyor ya. hocam yağmalanmamış hiçbir tane örnek yok. Of çok kötü. Biz o dediklerinizi çok düşündük. Ve bulabiliriz umuduyla yaklaşık 10 tane kurgan kazısı, akıt kazısı yaptık. Maalesef kemikler bile sağlam değil. Alt üst olmuş, yani o ölü gömme geleneğini bile tespit etmek zor oluyor. Evet. Ona- İşte onu merak ediyorum. Cenaze acaba nasıl yatırıldı? Nereye bakıyordu? Eli evet, kolu evet. neredeydi? Rus işgali sırasında bunların tamamı tarif edilmiş. Allah Allah. Tabii uzun süre kaldılar. Bu da bir akıt Bu da mı? aynı. Peki bunun üstünü neyle örtüyorlar hocam? Tonoz örtü. Tonoz ahşap mı? Yok ahşap değil, taş, yine. Ha, o da çökmüş o zaman. Var hocam, sağlam örneğimiz var. İçeri girmek biraz zor. Kapılar küçük. Aslında bunlar aile mezarları. O zaman aynı oda içinde 3-4-5 kişi yatabiliyor. Şimdi bizim aslında bu dere deyimini çok sevmiyorum ama çalışma alanımız var. İhata duvarları falan yapıyoruz. Yol açılırken bir tane akıt tamamen tahrip edilmiş. Onun restorasyonunu yapacağız. Önümüzdeki hafta başlayacağız. Projesini falan plan kesitlerini çizdik. Geçen sene bu Hacı Bayram Veli'den hocalarımız falan da gelmişti. Bir çalıştay yaptık. Şimdi o çalıştayda müdahale şekillerini falan hocalarımızla tartışmıştık. Mimar Sinan'dan hocalarımız vardı. Şimdi o doğrultuda artık çalışmalarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanımız gelmeden orayı tamamlamak istiyoruz. İnşallah bir kurgana bakalım isterseniz. Bakalım tabii hocam. O akıtta 4 tane yan yana kripta var. 4 tane. 4 tane aynı mekan içerisinde 4 tane kripta. Aile Aile. vefatlarıyla beraber Aynen. o ortama defnedilmişler. Yani yön kıble. Kıble, Müslüman hepsi. Bir tane akıtta ölü gömme geleneğini tespit ettik. O da İslami. Yani tamamen kıble yönlendirilmiş. Hiçbir haldeydi. gayrimüslim unsura rastladınız mı? Değil. Şu ana kadar hiç rastlamadık. Yani bunu çok samimi söylüyorum. Olsa söylerdim. Tabii. Ama her gelen bize o soruyu soruyor. Hatta mezarı göstererek işte bu Ermeni olabilir mi falan gibi garip Evet. garip şeyler de Kandil. söylüyorlar. Evet. Evet, bir güzel kandil örneği Ama gördük. burası tamamen Müslüman mezarlığı. Müslüman mezarlığı, evet. Kandil, bakın Allah lafzı gözüküyor kandilin üzerinde. Çok güzel. Şöyle gölgemiz çekilsin. Seyitler bölümünde de kandil çok yaygın. Biraz da meslekle alakalı. Yani hem bu dünyada hem öbür dünyada insanları aydınlatan, yol gösteren, ışık saçan gibi bir sembolik anlamı da var. Şu an bizim grup, herkes iyi mi, nasıl? Sanat galerisinde geziyor gibiyiz değil mi? Hocam Buyurun. üstüne sağlam bir akıt. Örtü orijinal mi? Örtü kısmen restore edildi ama orijinali de böyle. Biraz yükseldi belki. Çok hafif sağlamlaştırıldı.
üstüne çökmesin diye membran falan. 5-6 yıl Böyle önce. kenarına bir pencere mi açılıyormuş? Çok Cenazeyi az koymak örnekte- için mi? Çok az örnekte yüzeye yakın, toprak yüzeyine yakın havalandırma delikleri bulunuyor. Ama örneklerin çoğunda yok. Hatta bazılarında giriş kapısı da tamamen toprağın altında. Üç gözlü akıta dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Dışarıyla bağlantısı hiç yok. Yani kapı yok. Kapı yok. Burada girişi var bunun. Yani girebilen arkadaş olabilir. Toprak örtülüydü. Kızı sırasında ortaya çıkarıldı bu. He. Girişi de kapalı toprak altında. Kapısı böyle. İçinden bir herhangi bir cenaze kalıntısı çıkmadı. Zeminler taş döşeli. Yani buna şey mi diyoruz hocam? Orta Asya, Varsa girebilir. Orta Asya kurgan geleneğinin İslami yaşantıya yansımış adaptasyon. Yansımış hali ve devam ettirmiş. Yani geleneği bırakmıyorsunuz ama inancınıza nasıl diyeyim adapte ediyorsunuz. Evet. Bu da o tür bir mezar geleneği. Fatih gelip Zaten- bakabilirsin şöyle yakından. Yeraltı oda mezar geleneği belki Neolitik dönemden itibaren var. Hocam girilebilir. Evet bir şey yok içinde. Karanlık sadece biraz. Bizim gruptan kim var en küçük gözüm? Girer misin? Gel. Problem yok. Kamerayı da al eline. Gençler giriyor çıkıyor. Hadi biz burada konuşuyoruz. Ben şimdi hocama soru soracağım yoksa ben girerdim. Al kamerayı da üstad. Işık yapalım mı? Ben de ışık yapabilirim hocam. Uzatalım kamerayı. Şey yapalım mı? Orayı böyle yavaş yavaş bize çekerseniz çok seviniriz. Çeker mi ışık tutalım mı? Nasıl? Karanlık ya. Bence çeker ama. Çünkü şeyi aldım. İstiyorsanız siz gene kapıdan bir tutun. Hocam akıtların içine cenaze direkt konuluyor değil mi? Akıtların içine yani bunların içine Evet. cenaze direkt konuluyor. Alta bir daha bir oda moda yapmıyorlar. Hayır, Kümbette hayır. olduğu gibi. Yani muhtemelen ahşap bir tabut içerisinde bırakılıyor ama dediğim gibi bunlardan hiç sağlam elimize geçmedi. Bu da yağmalanmıştı belki 3-4 sağlamdı ama yağmalanmıştı. Yalnız Şerif Beygu, Abdurrahim Şerif Beygu muhtemelen duymuşsunuzdur. 1932'de buraya geliyor. Bu akıtları anlatırken bazılarında diyor ben silahlar gördüm. Gürz gibi, kalkan gibi. Akıtların içinde. Akıtların içerisinde. Hatta bir yerde mumyadan bahsediyor. Ama biz hiç denk gelmedik maalesef. 1930'larda görmüş. 32'de. Ah. Ahlat Kitabeleri diye bir küçük kitapçığı var. Hocanın biz tarihçe kısmında bahsettik. Şimdi ben o kitapları size takdim edeceğim. Çok seviniriz. 2-3 tane kitabımız var. Onlardan bahsettik. Ama 1945'te ikinci bir önemli araştırma İbrahim Kafesoğlu hocamız tarafından gerçekleştiriliyor. O da buradan kısmen bahsediyor. Çok detaylı buraya girmiyor. Eski Ağlat'la ilgili bir kroki çiziyor ve bir makale yazıyor. İbrahim Kafesoğlu hoca. Ondan sonra da Beyhan hocaların dikkatini çekiyor. 1967'de onlar bir yüzey araştırması yapıyor. 1968'de de kazıya başlıyorlar. Peki hocalar. hocam tüm bunlardan sonra neticelendirecek olursak bu mezarlıklar için bundan sonra ne yapılmalı, nasıl korunmalı, gelecek nesillere bu mezarlıklar nasıl anlatılmalı? Hocam şimdi burada yapılması gereken en önemli şey bunların ağlat taşı çok andezit tüf, çok gevşek bir taş, çok su emebilen, gözenekli bir taş, çok çabuk tahrip oluyor. Mümkün olduğunca bunların sağlamlaştırılması gerekiyor. Şimdi kaymakamlıkla bir proje üzerinde çalışıyoruz. Hem Hacı Bayram Veli Mimar Sinan 100. yıl ve Eren Üniversitesi. Önümüzdeki yıl bir bu korunma ile ilgili bir çalıştay ve o çalıştaydan sonra da bir proje geliştirmeyi düşünüyoruz. Çünkü bazı örnekler gitti gidecek kırılma noktasında artık.
Onların bir şekilde müdahaleye ihtiyacı var. Şimdi biraz önce baktığımız örneklerde de benzer bir durum söz konusu. Taşlar belki kendi ağırlığınca su emebilen bir özelliğe sahip. Öyle olunca da yüksek taşlar aşağı doğru baskı yapıyor. Baskı yaptıkça da örneklerde yıpranma meydana geliyor. Belki şimdi örnekleri var. Göreceğiz, yol üstünde de var. O nedenle öncelikle buranın peyzajından ziyade taşların sağlamlaştırılma ihtiyacı var. Önce o. Evet, mümkün olabildiğince uzun ömürlü kılınmak zorunda. Çünkü bunlar Anadolu'nun tapu belgeleri. Peki burada bütün kazılar bitti mi? Hala kazdığımız Hayır. yerden taş çıkıyor değil mi? Çıkıyor. Müdahale etmediğimiz çok alan var. Yani belki şu ana kadar müdahale ettiğimiz alan 210 dönüm içerisinde 18 dönümlük bir alan. Evet. Yani daha %onda 9'u duruyor. Evet. Evet. Maalesef yani çalışabildiğimiz süreç 3-4 ayı buluyor. Tabii. Ama imkanlar ölçüsünde ancak müdahale Ama etme imkanımız var. Çok güzel olmuş. Ben eski hallerini de biliyorum. Cumhurbaşkanımızın himayesinde bir yer. Evet. Diğer kazılara göre imkanlarımız Şanslı. çok daha iyi. Çok ama buna rağmen biraz daha belki imkan Alan geniş. gerekiyor. İnşallah. Çünkü çok geniş bir alan, sadece mezarlık da değil. Bunun haricinde bir 5-6 tane daha Osmanlı öncesi mezarlık var. Evet. Bir de eski ağlat var. Suriçi dediğimiz Şu alan harabe var. şehir mi? Harabeşehir var ve şimdi çalıştığımız İç Kale var. Evet. Hocam biz zaten Harabişehir'e gideceğiz şimdi. Evet. Harabişehir'e geçeceğiz buradan biz de. Bir de orayı bir dolaşacağız. Hava kararmadan grubumuzla. Hocam Yukarıda Harabeşehir'in hemen yukarısında İç Kale'de çalışmamız var yine. oraya da gideceğiz hocam. Yani- Sahil kale, geç kale. İyaz bin Ghanem'in Fethettiği yer orası. Fethettiği elçilerinin gittiği yer orası. Allah Allah. Çok heyecan verici. Hocam biz şimdi oraya gidince oraya da bir bakalım inşallah. saray var. O sarayın da büyük oranda temelleri ortaya çıktı. Hocam müsaade olursanız diyeceğim ama bilmiyorum. Çok Olur, yorgun hocam. gözüküyorsunuz. Ne demek?